Örgü Müdediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü Müdediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi mozaik tekniği kullanarak yapmış olduğum ve Bargello deseninden faydalanarak yaptığım bu güzel modelin desen çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, modelimi yaparken arkadaşlarım şöyle göstereyim sizlere. Nako Vals'in batik bir ipini kullandım. Bir de Kartopu Gonca isimli şu şekilde bir ip kullandım. Tığım ise 3.25 oldu arkadaşlarım. Bu modeli, bu desenin çalışmasını yaparken. Şimdi bu modelden ne yapabiliriz diye düşünüyorsanız şayet böyle kilimlerden arkadaşlarım, kilime uygun ipler kullanarak kilimlerden kırlentlere, hırkalara varana kadar dilediğiniz bütün örgü projelerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çalışma, bir model. Bu kesilerek yapmış olduğum bir çalışma arkadaşlarım. Her sırada ipi kesiyoruz. Ancak daha büyük projeler yapacağınız için bu kesmeler inanın bir süre sonra eliniz alışacak ve daha kolay gelecektir. Hemen vazgeçmeyin. Bakın desen ve model gerçekten çok güzel. Bu örgü projeleriniz için değerlendirin derim arkadaşlarım. Şimdi sizlere Alize Cotton Gold'un bu iki ipiyle yaparak anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi 20-20-20-20 şeklinde zincirler çekeceğiz. Ne projesi yapacaksak o boyutta 20-20 zincirler çekerek, yani her bir şu aramız 20 zincirden oluşmakta. 2 tane de şu kenarlar için yapacağımız için 20 artı 4 diyebilirim arkadaşlarım. Şöyle hemen başlayalım. 2 tane yeri göstereceğim ben size. Şimdi şurayı anlatacağım. Onun için 44 tane zincir çekeceğim. Hatta birer tane de kenarlardaki yerimiz için 46 tane zincir çekeceğim ve başlayacağım. 1, 2, zincirimi çektikten hemen sonra bütün zincirlerimin içerisinden giriş yaparak şöyle sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar. Sona geldim. Hemen son yerden de şöyle girişimi yapıyorum. Ve bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Hemen diğer renk ipime geçiyorum. Şöyle kenarındaki, bakın şuradan giriş yapıyorum. Şu şekilde. Bir tane zincirden sonra hemen yanındaki bu V gibi olan yerin arka kısmından, kenar burası ama bu şekilde yaparsanız daha güzel duruyor. Devam ediyorum.
Bakın şu yerlerin şu arka kısmındaki yerden giriş yapıp alıp sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Sonlara yaklaştığımızda bu kestiğimiz ipi bıraktığımızı şu şekilde alarak aradan götürüyoruz ki daha sonra uğraşmayalım diye. En son olan yeri buradan ve buradan girişimi yapıyorum. Şu şekilde bir tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum ve kesiyorum. Evet, şimdi diğer rengimize geçiyorum. Yine aynı şekilde bakın şurada yerimiz belli zaten. Hemen buradan giriş yapıyoruz ve ipimizi de alarak şöyle girişimizi yaptık. Sonra arkadaşlarım bu ilkini bir zincirden sonra ilkini sık iğne ile şöyle yapıyorum. Bu kenarda kalacağı için burası sürekli, yani her sırada bu şekilde yapacağız burayı. Sonra hemen yanına 2 tane sık iğne daha yapıyorum. 1 2. Sonra üzerine alıp bakın alttan 2 tanesini atlıyorum şu şekilde. Üçüncüden şöyle ya da şu şekilde, hangisi kolayınıza gelirse alarak 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 ve 4. Sonra dördüne sık iğne yapıyoruz. Sık iğneleri hep bu şekilde arkadan alarak yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4. Araya 2 tane bu rengimizle ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 1 ve 2. Sonra 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Sonra yine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Bu 4'ten sonra bakın şöyle 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Bir tane yerim bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani şuradan da göstereyim size. Bakın şurası, şu arayı yaptık şu anda. Burası olmuş oluyor. Evet. Görüntümüz bu şekilde. Şu anda şu ikisini boş bıraktık. Devam ediyoruz yine. 4 tane ikili trabzan, 4 sık iğne, 2 tane ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Evet, hemen devam edelim. Üzerine aldım. 2 tanesini arada bakın sık iğne yaptığım yere atladım. Yanından başlayarak 1 2 3 ve 4. Araya yine 4 tane sık iğne yapıyorum.
1, 2, 3, 4. Evet, şimdi bakın şunu yaptık. Bunun için sık iğneler yaptık. Araya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle aldım. 1, 2. Sonra tekrar 4 tane 1, 2, 3, 4. Aynı bu taraftaki gibi arkadaşlar. Sonra 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve şuraya kadar gelmiş oluyorum arkadaşlarım. Fazla çekin demem bu yüzdendi. Şimdi bu daha fazla ilerletmeyelim. Şöyle 3 tane sık iğne yapıp artık bir zincirimizi çekip bitirelim burada. Model devam edecekse aynı şekilde devam edecek. 2 tane sık iğne, 4 tane ikili trabzan şeklinde arkadaşlarım. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Evet, şimdi diğerine geçelim hemen. Şuradan girişimi yaptım. Şöyle ilk sık iğnemi yapıyorum buraya. Sonra üzerine bir alıp alttaki bırakmış olduğum ikiliye 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 1 ve 2. Sonra 4 tane bu ikili trabzanlarımın üzerine sık iğne ile geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra tekrar boş bıraktığım dörtlü yere 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonrasında ikisinin üzerine 2 tane sık iğne, dördünün içine ise 4 tane ikili trabzan yapıp devam ediyorum. Evet, bakın bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi bir diğer sıraya geçiyorum. Diğer rengimi bağlıyorum. Burayı yine arkadaşlarım
şöyle sık iğne yapıyorum bunların üzerine. Sonra dördünün üzerine 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra yine 4 tane sık iğne. Üzerine bir aldım. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ilk başlangıç olduğu için bu şekilde devam ediyorum arkadaşlarım. Yine 4 tane sık iğne. Şimdi burada üzerine alıp yine buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 sık iğneleri devam ettiriyorum. 5 ve 6 arkadaşlarım, şöyle 6. 2 tane ikili trabzandan sonra 6 tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine bir alıp bu ikisinin üzerine şöyle 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne. Sonra 2 tane ikili trabzan. İki. Sonra yine 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra buna yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 6 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Yine 2 tane ikili trabzan.
Sonra 6 tane sık iğne, pardon 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, bir, şöyle 2. Evet, bakın görüntümüz bu. 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıp bir tane sık iğne ile bitiriyorum. Diğer rengime geçiyorum hemen. Şimdi bunları, yani başlangıçla beraber 3 tane sık iğneden sonra 2 tane bunun üzerinden devam ediyorum sık iğneye. Bu şekilde. Sonra 4 tane, ikisini buradan atladım. Bunun üzerinden 1, 2, 3 ve 4. 4 tane buraya ikili trabzanı yaptım arkadaşlar. Şimdi bu aradaki 6 tanesinin üzerine sık iğne ile geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1, 2, şuradan alalım. 3, ve 4. Şöyle. Şimdi buraya geldiğimizde burada yine 6 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şöyle. Sonra yine 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 ve 4. 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ettim. Üzerine bir aldım. Hemen buraya 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonra sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, görüntümüz bu şekilde geldi. Bunda da şurayı yapmış olduk arkadaşlar, bakın. Şuradan göstereyim. Şöyle şurayı yaptık. Şimdi diğer sıraya geçeceğiz. Şöyle kenara alalım.
Yine burada sık iğneler ile devam ediyorum. Şu ikisine arkadaşlar şöyle alarak ikili trabzan yapıyorum. Aradaki bu dörtlümün üzerine sık iğne ile devam ediyorum. 6 tane sık iğne yapacağım yine. 2 3 4 5 ve 6. Evet, şimdi şu orta ikisine ikili trabzan yapıyorum. 1 2, sonra tekrar 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet, 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi bu orta ayrım yerine geldik. Bakın şuraya. Bu tarafa gidecek, bu da bu tarafa gidecek. Böyle bir kapanma yaşanacakken buradan da tekrar bir açılım yapacağız arkadaşlar. Şimdi o da dursun. Şöyle üzerine bir aldım. Tam orta buraya 1 2 2 tane sık iğne, bir araya, sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1 2, sonra 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet, 6 tane yaptıktan sonra bakın ortaya geldim. Hemen buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2, sonra 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğerlerini sık iğne yaparak bitiriyorum. Diğer rengime geçiyorum. Diğer rengime geçtim. İlk sık iğnemden sonra sık iğneler ile devam ediyorum yine. Buraya arkadaşlarım bu ikisini de üzerine, şu ikisinin üzerine yine şöyle 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra 4 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1 2 3 ve 4. Ortadaki bu ikilinin üzerine 2 tane sık iğne. Hemen bu taraftan başlayarak yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, buradaki ikili ve buradaki ikiliye kadar bu arayı 2 2 4 6 8 10 10 tane sık iğne yapıyorum bu araya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sonra buraya
4 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle alarak 1 2 3 ve 4. 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Diğerlerini sık iğne ile bitiriyorum. Evet, şu görüntüyü elde ettik. Şimdi hemen diğer rengime geçiyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Sonra şunu arkaya çekelim. Hemen buraya arkadaşlarım 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Arada 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2. Sonra 2 tane ikili trabzan da bu tarafa yapıyorum. 1 2. Sonra bu arayı sık iğne ile geçiyorum arkadaşlarım. On. 10 tane yaptım. Şimdi üzerine bir aldım. Buradan giriş yaparak buraya 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 1 2. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Bakın şuradayız. Şu aradaki ikili trabzanları yapıyoruz. Şimdi tam ortaya bakın. Ortada bir tane yerimiz var. Ortaya geldim. Hemen buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra 10 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan, iki tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne ile bitiriyorum. Evet, şimdi diğer rengimi alıyorum. Bu ikisinin üzerine
2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlarım. Şöyle 1 ve 2. Bu aradaki iki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. Üzerine bir alıyorum. 6 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. Evet. Şimdi yine 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane sık iğne yapıyorum. 1 2 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Sonra yine 4 tane sık iğne, iki tane ikili trabzan ve sık iğne ile bitiriyorum. Bakın görüntümüz de bu şekle geldi arkadaşlar. Evet, şimdi diğer rengime geçtim. Yine kenardaki bir tane olan sık iğnemi yaptım. Hemen bu ikili trabzanlarımın üzerine 2 tane ikili trabzanla devam ediyorum. Sonra bu ikisinin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve sık iğneleri devam ettiriyorum arkadaşlarım. 2 tane daha. Bu iki yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 6 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, buraya geldiğimizde yine 2 tane ikili trabzan, dört tane sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 3 4. Bu ortada giden şurası olmuş oluyor arkadaşlarım. Hemen üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Tekrar 4 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 ve 4. Sonra 2 tane ikili trabzan, 6 tane sık iğne yapıyorum.
Sonra 2 tane ikili trabzan, 4 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ve bitiriyorum. Şimdi bu rengime geçiyorum hemen. Hiç ikili trabzan yapmadan hepsini sık iğne ile tamamlıyorum bu sırada bu rengime. Evet, bakın görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi diğer rengimize geçelim hemen. Şimdi bu kenardaki sık iğnelerden sonra bu boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Sonra üzerine alıp buraya arkadaşlarım 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1. Şurayı yapıyoruz. Bu arada onu da söyleyeyim. Şurayı. 1'i yaptık. Devam edelim. 6 tane ikili trabzan yaparak. 3 4 5 6. 2 tane sık iğne yapıyorum yine. 1 2. Sonra 4 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane sık iğne yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 sık iğne. Buraya geldim, bakın. 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum buraya.
2 sık iğne yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğne ile bitiriyorum. Diğer rengime geçiyorum hemen. Bir tane kenardaki sık iğnemi yaptıktan sonra 2 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Kenarda da devam ediyoruz yani arkadaşlar. Buraya 1 2 3 ve 4 tane sık iğneden sonra üzerine alıp bu iki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 altısının üzerine 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan bu tarafa. Dört tane sık iğne yapıyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 4 tane sık iğne. İki tane ikili trabzan. Altı tane sık iğne. İki tane ikili trabzan. 4 sık iğne. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sık iğne ile bitiriyorum. İkili trabzanlarımın üzerine hemen 2 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Daha sonra üzerine bir alıyorum ve hemen bu 4 olan ikili trabzanlarımı 2 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Şöyle 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Tam bunun ortasına yeni bir yer başlamak amaçlı 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu da şurası olmuş oluyor arkadaşlar. Şurası. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın şurası. Şimdi bunu kapattık. Altılılar burada. Tam ortada 2 tane yeni bir yer açacağız. Bu şekilde devam edecek. Şimdi buradan 2 tane buraya yaptıktan sonra yine 4 tane
Şöyle devam edelim. 6 tane, pardon, 1 2 3 4 5 6 sık iğnemi yaptım. Bakın buraya geldik. Üzerine bir aldım. 2 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2, sonra 2 tane sık iğne, 1 2 2 tane ikili trabzan, 1 2, şöyle tekrar 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6, sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve burayı da bu şekilde tamamlamış oluyorum arkadaşlarım. Görüntümüz bu şekilde geldi. Şimdi diğer rengimize geçelim. Buraları sık iğne ile geçiyorum. Şimdi burada üzerine bir aldım. Buradan başlıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Sonra yine bu araya 6 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. Tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra 2 tane, pardon, 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4 5 6, bu şekilde. Burayı bir sonraki sırada ortaya diğer rengimizi yapacağız arkadaşlarım. Şöyle aldım. 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 6 tane sık iğne, sonra tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğne ile bitiriyorum.
Şimdi birinci sık iğnemden sonra hemen 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum buraya. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 tane yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Buradan giriş yapıyorum. 1 2 ortaya 2 tane sık iğne, tekrar bu tarafa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2, bu şekilde. Sonra yine 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6, sonra 2 tane ikili trabzan, 1 2, sonra tekrar 6 tane sık iğne, 1 2 3 4 5 6, 2 tane ikili trabzan, 1 2 2 tane sık iğne, 1 2 2 tane ikili trabzan, 1 2 6 tane sık iğne yapıyorum. Son yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne ile bitiriyorum. Bakın burayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Burası arkadaşlarım. Şöyle. Üstünü de aynen bu şekilde devam ettireceğiz. Burada, bu da burada. Bakın. Burası olmuş oluyor. Şimdi diğer rengimize geçelim. Bu ikisinin üzerine şöyle şunu aşağıya doğru alalım. 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra arkadaşlar bu araya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane sık iğne. Sonra tekrar 4 tane ikili trabzan.
10 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sonra 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne ikili trabzanlarımın üzerine bir de kenara yapıp bu sırayı da bu rengimle bu şekilde tamamlıyorum. Evet, görüntümüz bu şekilde geldi arkadaşlarım. Şimdi diğer rengimize geçelim. Şuranın kapanışını da sizlere göstermek istiyorum. Aynı zamanda bakın buralardan da birer tane açıyoruz. Yani bunu buraya yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle aldım. Şimdi buraları sık iğne ile geçiyorum. Bu araya geldiğimde arkadaşlarım 2 tane buraya ikili trabzan yapıyorum önce. 1 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 tam ortada, aynen burada şurada yaptığımız gibi 2 tane buraya ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 1 2, sonra 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, bu arayı hepsine sık iğne yaparak geçiyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan, 2 tane şöyle sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, tekrar 2 tane ikili trabzan, ve sık iğneler ile bitiriyoruz. Devam ediyor olsaydı 10 tane sık iğne olmuş olacaktı arkadaşlar. Şimdi ikili trabzanlar yapıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Bu arayı arkadaşlarım 4 tane önce 1 2 3 ve 4
4 tane sık iğneden sonra üzerine bir alıyorum. Bu tarafına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 şurayı yapıyoruz bakın. Sonra 2 tane sık iğne, 1 2 2 tane ikili trabzan, tekrar bu tarafa 1 2 4 tane sık iğne yapıyorum. Sonra buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Evet bakın şu şekilde. Tıpkı burada yaptığımız gibi aynı işlemi burada da devam ettiriyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar 4 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 4 tane sık iğne, ikili trabzan yapıyorum. 4 tane, 1 2 3 ve 4. Evet, görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi diğer rengime hemen geçiyorum ve aynı şekilde devam ettiriyorum arkadaşlarım. Buraları sık iğne ile geçiyoruz. Hemen bitiminde 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum ortaya. 1 ve 2. Sonra tekrar 4 tane sık iğne. 1 2 3 4. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1 2 6 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. 2 tane ikili trabzan, 1 2 4 tane sık iğne, 1 2 3 4. 2 tane ikili trabzan, 1 2 4 tane sık iğne, 1 2 3 4. Sonra 2 tane ikili trabzan ve sık iğneler ile bitiriyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın gördüğünüz gibi aynı şekilde bir üst sırada bu rengimiz ile, sırada gelen rengimiz ile aynı şekilde yapıp devam ediyoruz ve bu desen çalışmasını tamamlamış oluyoruz. Böylelikle ve aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bakın şöyle göstereyim.
Ben bunu burada bitirdim. Yani bu son şu kısmında bitirdim arkadaşlarım. Bunu da tamamladım. Ondan sonra bitirdim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Kenarlarını bir battaniye çalışması yapacaksanız böyle farklı farklı değişik değişik şekillerde yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle bir çanta yapımında kullanacaksanız veya bir hırkanın kol yapımında kullanacaksanız şöyle bakın, katlayın. Yuvarlak bir şekilde ilk çektiğiniz zincirleri kime ne projesinde kullanacaksanız arkadaşlarım o kadar zinciri çekin ve bu zincir çektikten sonra birbirine ekleyin. Bu defa kesme işlemi de yapmamış olursunuz. Her sırada bakın böyle normal akışında devam ettirdiğiniz zaman böyle bir güzel görüntü ortaya çıkar arkadaşlarım. Hem de ip kesmemiş olursunuz. Onu da söylemeden geçmeyeyim arkadaşlarım. Şöyle bir boyunluk da yapabilirsiniz. Bir şapka yapımında da rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.